Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Yenice ilçesi Çal köyünün karşı cephesindeki Kaz Dağı Tuzluyurt çiftliğine konuk olduk. Yanımda Aydoğan Durmaz ve İslam Durmaz kardeşler var. Aynı zamanda bu işletmenin bir ortağı da Arif İncioğlu. Burada aramızda jeneratörle ilgileniyor, öyle diyelim. Şimdi yanımdaki Aydoğan abime ben sözü uzatacak olursam, abi bizi davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Eray Ticaret bayimiz olarak da faaliyet göstermekte. Burasını 4 ay önce kurdular. İnşaat kısmından kuruluşuna, hayvan tedariğinden buradaki yapılan yatırımlara kadar çok oldukça ilginç detaylar söz konusu. Onlara ilişkin sizlere bilgi paylaşmak istiyoruz. Aydoğan abi, bu işletmenin kuruluşuna dair ne zaman karar verdik, nasıl kurduk, ona ilişkin sizden bilgiler alabilir miyiz? Şimdi öncelikle hoş geldiniz diyorum. Size geldiğiniz için onur duyduk. Teşekkürler. Şimdi bu yaklaşık 6 ay önce bu tarlanın satışa çıktığını öğrendik. Kardeşim söyledi, böyle bir tarla vardı. Ve buraya geldiğimde, ilk gördüğümde ben buraya hemen almaya karar verdik. Tamam abi. Özelliği 2 tane suyu olduğu için. Şu hemen alt tarafta bir su var. Bir de şu sağ tarafta bir su var. Kendi kendine doğal bir su var. Doğal su, kaynak su. Tamam. Sürekli kurumayan bir su. Çok güzel. Buraya biz Arif'le zaten daha önce böyle bir planlarımız vardı. Nerede yapalım diye, aşağıda. Bir hayvancılık planınız vardı. Burada mutlaka vardı. Tabii buraya kurduğumuzda ilk önce burada bir şey olmaz dendi. Evet. Ama biz bu yolu açtıktan sonra insanlar inanmaya başladı. Evet. Bir şeyler olmaya başladı. Sonra buraya kurmaya başladık. Sağ tarafta burada koyun ağıl kısmı ilk. Ağıl kısmını kurduk. Tamam. Öyle spontane gelişti. 3 ay önce koyunları aldık. Şubat'ta. Bu koyunlar tedarik edilmiş oldu Şubat ayı içerisinde. Şubat ayında geldi. Bir kısım doğumlar burada gerçekleşti. Bir kısım yok. Tabii bir yani kısmı son anlı buranısı yaşadık. Yaklaşık işte 20 tane kadar burada doğdu. Daha önce 20 tane. Ondan önce yine kuzulu geldi. Çok Koyunlar iyi. kuzulu geldi. Tamam. O şekilde başlandı yani. Evet. Macera öyle başladı. Sonra baktık, anaç koyunları aldıktan sonra bunları sütten kesilen kuzuların devamında biz aslında sağım falan yapmayacaktık. Evet. Baktık ki koyunlar artık hastalanmaya başladı, yani masitten dolayı. Meme problemi yaşamaya başladılar. Meme problemi. Ne yapalım dedik, işte bu işe giriştiler. Zaten bizim Arif Bey inşaatla ilgilenen, evet. Hemen bunu dizayn ettiler. Zaten bu malzemeler kendi malzememiz. Tamam. Çok da masraf edilmedi yani. Bir makine falan var. Evet. Esas mucidi işte Aydoğan abiyle ben proje yapmış oldunuz. Yani. Ne kadar harcadık abi bu arkamızdaki platforma? 4.000 lirayı bulmadı aşağı yukarı. 4.000 civarı. Burada şimdi bir platform var. Bunun alt tarafında bir meşe ağacı mı? Meşe ağacı özel bir kesim yaptınız. Kesim yaptım. Demir bir balkon şeklinde, evet. Hem alt kısmına yükseltme yaptınız, evet. Hem de rampa şeklinde bir kilitleme sistemi herhalde aldınız. Şu dikkat çekiyor. Mesela koyunlar oradan geldiği zaman buradan giriyor, sayaya giriyor. Evet. Gündüz veyahut da sabahları sayadan direkt meraya çıkıyor. O şekilde. Bu rampadan yani. Çıkıyorlar ve giriyorlar şeklinde. Yani böyle bir yol yapmış olduk. Tabii. Hem bunu geçiş için hem de sağım için kullanmış oluyorsunuz. Evet. Sağım sistemini Aydoğan abi nasıl aldık? Öyküsünü anlatabilir miyiz? Vallahi sağım sistemi tamamen ikinci. Burada her şey ikinci el. Kaç paraya mal oldu? 1500 lira. Toplamda abi şu platforma ne kadar harcamış olduk? 4000 TL şeklinde. 4000. Evet İslam abi, şu anda koyunlara memeleri takıyoruz. Memelikleri. Olmadı. Tamam. Yani burada biraz memelikleri takıyoruz. Tamam. Biraz uzak bunlar. Yeniden biraz. Anladım. O ilk acemilik yeri, bu sene böyle gidecek ama anladım. Seneye daha düzelecek. Tabii haklısınız. Biraz daha yaklaşmakta fayda olur yani. Haklısınız. Evet, Aydoğan abimiz de burada memeleri takıyor. Kablolara basmayalım. Bunu aman. İslam abi, bu hayvanlara şu anda sağım esnasında ne veriyoruz abi? Şu anda abim rasyonu hazırladı. O da anlatır onlara. Tamam. Rekortmen veriyoruz. Rekortmen süt 20 yemeği. Manav 20 rekortmeni veriyoruz. Tamam. Onun yanında arpa flake veriyoruz. Bir de mısır flake. Tamam. Üçünün karışımından. Ön tarafta sabahleyin kaç gram? Abi benim hatırladığım kadarıyla 300 gram yem sabahleyin. Manav yemden 300 gram, arpa ezmeden 100 gram, mısır ezmede flakeden de 100 gram. Akşam aynı şekilde toplam 500 gram, aşağı yukarı 1 kilogram.
Yani 600 gram yem, 200 gram arpa fileki, 200 gram mısır fileki Aynen şeklinde. öyle. Ne kadar süt çıkartmışsınızdır? Ben şimdi İlk kooperatifte başlarda- verdik ama 48-50 ile başladık. Yaklaşık bir ay öyle verdik. Şu anda 35'e düştü. O zaman ortalama 1200, 2400, Yani o civarda. 2 tondan fazla koyun sütü üretmiş Ya olduk. aşağı yukarı. Bu Hocam, vesileyle Bak şurada ben şu anda o koyunlar yok. İlk başlarda bu koyunlara başladığımız zaman ya abim şahit. Bir koyundan böyle bir 2 litrelik yoğurt kaseleri vardı, o kadar veriyorduk ama biz bunları kurutma adına öyle yemler verdik. Evet. Beslenme yemleri verdiğimiz için Tamam. saham yapılmayacak, hani biraz önce ifade ettik ya. Evet. Ondan dolayı şu anda hayvanlarımız biraz İnşallah seneye daha süt verimi olacak doğru. yani. Kaç paraya satıyorsunuz koyun sütünü? 6.000 lira herhalde. 6 lira. 6 lira. Yani şurada 1,5-2 ay içerisinde 12 bin liralık aşağı yukarı bir Yani şöyle diyeyim. süt satışı Tüm gerçekleşiyor. yemleri Şu an- kurtardı. Kuzuların yemleri de kurtardı. Kuzuların yemleri Bu sütle şu Bedavaya anda geldi. sona yetişmemize rağmen kuzuların yemini ödüyorlar. ödüyorlar. Evet. Ne mutlu. Öyle diyelim yani. Ne güzel. Yani şu anda uğraşıyoruz abimle ikimiz, yani çocuklar da var, babam da var, Arif Beyler de var diye uğraşıyoruz ama Evet. en azından kuzuların maliyeti çıkmış oluyor yani. Doğrudur. Artık kendi maliyetlerini de çıkartıyorlar bu şekilde. Aynen. Doğru. Şu anda koyunların anaç koyun ağlı kısmına geldik. Yanımda Arif abimiz de var. Aynı zamanda Aydoğan Bey. Arif abimizden teknik detaylar hakkında bilgi almak istiyoruz. Burası bizim ilk yaptığımız anaç koyun ağlı. Doğuma gebe olan hayvanlarımız burada kalıyor. Yani doğum esnasında arka tarafta biraz sonra göreceğiniz doğumhane bölümleri var. Evet. Artı orada doğum esnasından sonra hayvan annesiyle birlikte bir hafta kalıyor. Alışıyor. Alıştıktan sonra bir hafta sonrasında burada bulunan kuzu ağlımıza Kuzu ağlı kısmına kuzu geçiyor. ağlımıza geçiyoruz. Burası gördüğünüz gibi hayvanların yem ve saman verdiğimiz yerleri. Burada hayvanlar yemini, samanını yiyorlar. Su isteyen orada normal su sistemi var, oluğumuz var. Çok Oluğunda güzel. suyunu içiyor. Bu kapıdan yemini yiyen hayvanımız dışarıda bulunan kuraklığımız var. Evet. Kuraklığın altında ot selenleri var. Gerektiğinde herkes otunu yiyor. Yatmak isteyen yatıyor, içeri girmek isteyen giriyor. Ot yiyecek olan orada yiyor. Çok Gezinmek alanımız dışarıdan gezinme alanına, sağımhanenin yan kısmı hayvanın gezinme alanı. Şu anda sağımdan sonra Gezinme orada alanı. gezdiğini Evet, evet. görebiliyoruz. Orada hayvanların gezinme alanı. Çok Oralarda geziniyorlar yani. Tamam. Bizim kuzu ağlarımız burası. Bunlar sonradan büyütme yaptık hayvanlarımız almadığı için. İlk etapta orasıydı. Tamam. Hayvan ağlarımız. Mesela orada hayvanlarımız otlu, yemli, artı orada şamandıra suluğumuz var. Şunlar mesela koridor. Tamam abi. Burası koridor. Mesela ilk etapta mesela şöyle açıyorsun. Bir tane örnek açabiliriz burada. Bak şurada mesela her şeyin suluğu var, şamandıralı ve yemli var. Her bir bölüm için ayrı bir Her şaman- bölümün şamandıra suluğu ve yemli var. Her bölüm için. Mesela burada annesiyle kuzu bir hafta kalıyor. Doğumu esnasında mesela doğumu yaklaşmış olan hayvanımız var. Tedirgin olduğumuz halde ayırıyoruz. Burayı alıyorsun. Buraya alıyoruz. Doğumu güzel. için burada kalıyor. Tamam. Hasta hayvanımız oluyor. Evet, abi. Rahatsız bir hayvanımız oluyor. Tedavisi için Revir sürüden gibi. ayırıyoruz. Buraya koyuyoruz. Alabiliyorsunuz. Tedavisini burada yapıyoruz. Mesela geçen koçumuzun sırtına bir yara olayı oldu. Bir enfeksiyon olayı oldu. Tamam. En son bölmeye kireçledik. Dezenfekte yaptık. Evet. Hayvanımızı oraya attık. Tedavisi bittikten sonra çıkardık. Çıkarttık. Yani bunu hem tedavi amaçlı hem doğum odası olarak Kolaylık evet oluyor. kuzunun bir de annesine ısınması için, yarın annesini bulabilmesi için, birbir kokusunu silmesi için çok güzel bir yer. Alışması Ya, için. evet. Tabii. Ya şunu ben tercih eder miyim? Tüm hayvan yapan arkadaşlarıma tercih ederim. Çok güzel. Adam şimdi hayvan yapıyor. Kuzu doğuyor. Koyun içinde doğuyor. Kuzu annesinin kokusunu alamıyor. Annesi kuzu kokusunu alamıyor. Yarın ne yapıyor? Kuzuyu ayırmada, ne bileyim annesini buluşmada zorlanıyor. Zorluk Bu yaşıyor. ne yapıyor? Çobanı zorluyor. Tabii. Ha annesini biliyorsun ama kuzuyu almıyor. Bu sefer ne yapıyor adam? Hayvana işkence yapıyor, hayvanı bağlıyor. Ama bizde öyle bir sorunumuz yok. Çok güzel. Burada hayvanımız eşit bir şekilde kalıyor. Baştan sona Burada hayvanımız alışıyor. Alıştıktan sonra da zaten annesi yine sürüye katılıyor. Kuzu buraya ayrılıyor. Sabah ve akşam olmak şartıyla annesiyle buluşuyor. çok güzel. Peki abi buraya ne kadar harcadık? Şimdi ben Abi size şimdi birkaç şöyle soru söyleyeyim. sormuştum. Artık olay bu. Görmüşsünüzdür. Evet, Çekim de şey- yaptınız. Buranın maliyeti şöyle söyleyeyim. Dışarıdaki kuraklıkla bir. Kuraklığı saymasak 8200, 8300 veya 8,5 civarıdır. Ama kuraklığımızda bir bize 9,5'a falan
mal oldu. 9500 TL cebinizden nakit para çıktı. Evet, abi. 9500 lira işçilik dahil. İşçilik dahil. Vermiş o işçilere vermiş Peki olduğumuz burada para. ağırlıklı ahşap kullandığınızı görüyoruz. Bu ahşapları Şimdi şöyle söyleyeyim bak, buna bizim burada bazı yerlerde kara meşe derler. Bizim burada bazı yerde gobar derler. Gobar, Bu meşeleri biz arazimizden aldık, kestik, kullandık. Maliyetsiz, sıfır maliyet. Tamam. Sadece bize kesim motoruyla kesip oradan taşıyıp buraya dikmek kaldı. Tamam. Bu malzemeye gelecek olursa malzeme bizim iş çoğu işte Aydoğan abinin kavakları vardı. Onları bıçtırdık. Onları yaptık. Çoğunda benim elimde kullanmadım. Yamuk, çarpık kerestelerim vardı inşaattan artan. Onları işte ekledik. Bir şeyler yaptık. Yani bunun üzerinde biz izocam, ısı yalıtım olsun diye hayvanların koyun bakımında onu da anlatayım. Koyun bakımında yanlardan gelen önemli değildir. Evet. Koyun bakımında yukarıdan gelen ısı ve soğuk hayvana zarar verir. Zarar verir. Şimdi bunu biz ısı yalıtım yaptık. Ağır üstünde laylan branda var. Yansıtıyor. Evet. Ya da aynı zamanda Bir de hocam, yağmurda. Yağmur geçirme olayı yok. Evet. Güneş geçirme olayı yok. İçerideki ısıyı yukarı verme olayı yok. Çok Ha güzel. bir tek sıkıntımız var. Baca olaylarını yetiştiremedik. Bacaları hazırladık. Şimdi bunlar hep baca konacak. Baca Mesela konacak. buraya 4 baca buna konacak. 4 karşıda gideriz birazdan. Yeni yapmış olduğumuz baktığımız kuzuların yerine yapacağız mesela. Oraya koyacağız yani. Burada şunu söyleyeyim ben, hayvancılık yapan arkadaşlara da söylerim. Yani bugün popüler bir yer. Demirdi, işte sandviç paneldi, ne bileyim işte profildi, hasır teldi. Benim hayvanım şöyle olacak. Tabanını ben beton atayım. Kilit park yapayım. Öyle bir dünya yok. Anladım. Öyle bir dünya yok. Ne öyle bir dünya yok? Bugün adam bu sistemi, benim yapmış olduğum sistemin maliyeti dışarıda, ben inşaatçı olarak söylüyorum, 450 ile 470 milyar arası. 450 Ben bu çiftliğe harcamış olduğum para 50 ile 55 milyar arası ve 4 tane yapı yaptım. Evet. Samanlığım, koyun damım, evim ve burada hayvanlarım kalmış olduğu yer, sağımhanem. Burada bizim yollarımız, mesela buraya bir sıfırdan başladık. Aydoğan abim aldı arazi, Aydoğan abim biliyor. Yolu yok, hiçbir şeysi yok. Normal bir arazide yukarıda geldiğiniz ana yol. Abi peki 9'da birine mal ediyorsunuz. Buradaki Ama teknik şu var, detay, teknik detay şu. altyapınız mı? Altyapıdan değil. Altyapıdan değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Düşünce. Karar alma. Şimdi Aydoğan abiyle biz konuşuruz. İşlederiz. Ya buraya yol yapacağız ama abi nasıl yaparız, ne şartlarda ucuza getirebiliriz. Mesela biz buraya sayı yapacağız ama abi sağdan soldan araştırarak. Mesela Aydoğan abi internet olayından çok anlar. Evet. Ben anlamam. Anladım. Ben teknoloji yoksuluyum. Aydoğan abi internete bir bak. Gir abi nasıl olmuş. Ben de gözümde canlandırayım. Aydoğan abi açıyor işte. Ben internetten bakıyorum olayları. Bunu nasıl ucuza mal edebiliriz? Onları araştırarak bu hale geldik yani yaptık. Doğru. Şimdi Yani burada ahşap bir ana çatı üstüne ki kendi kavaklarınız Evet, biçtiriyorsunuz. kendi ağacımızı kullandık. Kendi inşaat Kendi- tecrübenizle aynı ağacımızdan zamanda ziyade doğanın yetiştirmiş olduğu ağaçları da kullanabiliyoruz. kullanabiliyorsunuz. Branda Evet. işte basit anlamda işte izocam vesaire. Şimdi gitse bu adam hale dese ki getirebilir. ormana benim ihtiyacım var, ahşap yapacağım. Bana 10 metreküp ağaç ver dese, orman şu anda ağaç metreküp satımı 380 milyon. 10 metreküp ağaç almış olsa 380 milyon para yapar. Bunları işleyip getirmesi adama 5.000 lira. Bilemedim 6.000 lira. Getirse 6.000 liraya işçinin de kendi yapmaya çalışsa adamın maliyeti yine benim maliyetim buluyor. Evet. 9 lira. 9,5 lira. Doğrudur. Ama adam bunu kalkıp da kardeşim benimki işte 40-60 profil kullanacağım. %100 kutu profil kullanacağım. Sandviç panel olacak, ısı yalıtım derse bugün sandviç panelinin metrekaresi 72 milyon. Metresi. Ondan dolayı maliyetler yükseliyor. Yükselmeme gibi bir şey olmuyor. Abi- Mesela şu çatının, bak şu çatıyı ben kapattım. Bu çatıyı benim kapatmam 900, 1200, 2200, bilemedim 2800, 3000 civarı. Aydoğan abim tutuyordu gerçi zaten. Oralarda fiyatı. Öyle bir... Şimdi KBM deposuna geldik. Arif abimiz bu kısmında anlatacak bize. Şimdi burada biraz sanayiye özen gösterdik. Niye sanayiye özen gösterdik? Burayı yüksek tuttuğumuz için. Alan yüksek, 6 metre boyutu var. Burası sanayiden yaptık. Yine de kısmi olarak sanayi kullandım. Kısmi olarak ne yaptım? Burandaya döndüm. Saç vurmadım. Niye maliyetim düşsün diye. Mesela buraya benim 25'e 8 metre bir alanım var.
8 metre. Bunun ben sadece dış kaplamasını 2400 lira brandayla kapattım. Evet. Bu kısım dış Evet, kaplaması. 2400 liralık bir rakamla kapattım. Ama ben bunu saç kapatmış olsaydım bunun maliyeti bana belki 10 liraya 11 liraya bulacaktı. Tam bu üst kısım diyorsun. Evet, üst Tamam. kısmını bak. Tabii. Yan görünen kısmını kapattım mesela. Üzerinden yine sanayi malı kullandım mecburen. Burada kış oranı yüksek olduğu için Karadeniz trapez saç. saç, Karadeniz saç kullandım. Tabii. Burası da bizim işte kendi projemizden ürettiğimiz bir Kaça yer kaç yani. abi burası Kabayem deposu? Bu Kabayem deposu burası 25 metre 8 metre. 25 metre, 8 metre Evet. yükseklik, 6 metre. 6 metre. Evet. Buraya kaç balya sığar şimdi? 2000. Yaklaşık 3000 balya civarı düşün. 2400-2500 balya bizim şeyimize göre. İstif yaparsan Sıcak. 3000 balya civarı balya alır. Bir de yem karmayı da burada yapacaksınız. Evet, yem herhalde. karmayı da ön cephede yapacağız zaten. Tamam. Boşluğumuz var orada. Oraya doğru geçelim. Bizim o makinamızın konuşlanacağı alan şu Bu alan. kısım. Tamam. Makine bu kısım duracak. Çift taraflı akım yapacak. Tamam. Gerek Tusaya'ya gerek de bizim şurada karşıkı ilk yaptığımız bir hayvanlarımıza gitmesi için buraya teleferik sistemi kuracağız. Tamam. Anaç koyunun Anaç koyunun alan. olduğu yere teleferik sistemi kuracağız. Tam buradan karşı tarafı görüyoruz. Teleferik sistemi kuracağız buraya. Bizim buradan teleferik sistemin kazanı şey olacak, lastikli olacak. Makaranı çıkaracağız, geleceğiz, dolduracağız, süreceğiz. Makaraya takacağız, karşı sağ ağımıza gidecek. Bunu kaç paraya kuracaksınız mesela? Maliyet ne olacak? Maliyetini şu anda bir şey diyemem. Maliyeti bizim elimizde mevcut halatlarımız vardı, getirdik. Bir tane 2 beygir motorumuz vardı, getirdik, kurduk, bizim işimizi görüyor. O kadar. O kadar. Ama Bize da de orada yani maliyet yok. şu an. hurdası yok. Hurdadan zaten hurda mal kullanmadığımız mal. Ha bize de bunun demirden kurdun çimento attık diyelim. Hadi 1000 lira olsun. O kadar. Evet. Süper. Çok iyi abi. Burada elektrik imkanları olarak şu an jeneratör. O iş şu anda burada jeneratör kullanıyoruz ama Aydoğan abim elektronik ortamdan ilgileniyor. Ben elektrik işini anlamam. Kontrol kalemde Ne, tutmam. ne kadar mesela abi burada jeneratör ve güneş sistem paneli düşünceniz var. O kısmı bir Burası özetleyebilir biz de misiniz? hesapladığımız teleferik, sağım ünitesi, işte güvenlik kameraları 5 kavaya ihtiyaç vardı Evet. yani. Ama ben 20.000 wattlık yani 20 kavalık bir güneş enerjisi üretmeyi düşünüyorum. Tamam. Bu neden? Çünkü önümüzde bizim sezonda yapay bir gölet düşünüyoruz. Evet. Baraj projemiz Baraj var. projemiz. Onu da biraz Evet. yeri gelmişken ifade Bir edebilirsiniz. baraj projesi şurada ileride kış suyunu toplamak. Bir de bizim burada artan sularımız var. Artan suları da oraya koyup kapalı sistem. Yani yazın biz tefkras veya ne bileyim başka bir ürün mısır gibi öyle ekmeği planlıyoruz koyunlara, hayvanlara yönelik. Hı hı. Artı bir de burada biz jeofizik zemin etüt yaptık kısa şeyde. Tamam. Burada yeraltı suları çoktur. Hı hı. Mesela şu anda bulunduğum bir orada şu tarafta bir ölçüm yaptık. Tamam. Su tahmin ettik. Büyük bir Damar ihtimalle geçiyor çıkar. gibi böyle. Tabii yani Tamam. bu işte Arif daha uzman o konuda da. Evet abi. Az çok ben de anlarım ama yani burada da bir derin kuyu yaparsak burada o güneş enerjisini ondan 20.000 watt yapmayı Oradan düşünüyorum. suyu çıkartıp Oradan aşağıda çıkarıp yapacağınız oraya baraja hemen besleyip ve ben yaklaşık 200-300 dönüm sulanabilir bir arazi hedefliyoruz. kendi basıncıyla bir de alt Tabii bölgedeki suları hayır. bir hesap yaptık abi. Şurada da metreküp hesabı olarak yüksekliği 6-7 metre doğal olarak şu an duruyor. Bir 3 metre daha kazmayı düşünüyorsunuz. 10 metre bir yükseklikten Evet. bahsettiniz. 100 metre genişlik, 200 metre de geriye doğru buraya doğru uzunluk. var. Toplamda 200 çarpı 100 çarpı 10 200 bin metreküplük bir biz su havzası barajı yapmayı planlıyorsunuz. Ya o da yaklaşık 40-50 dönüm ve 100 dönümü çok rahat sulanabilir ve çünkü sürekli bir de yağmur yağdığı zaman bizim buradaki tüm drenajları ona göre ayarladık Evet, şeyi. çünkü He. vadi gibi olması Vadiye aşağısı. doğru şeyde bizim buradaki artan drenajları bile oraya vermeyi Çok güzel. düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Arif Bey. Bize teşekkür ederiz. Aydoğan Ayağınıza Bey, sağlık. teşekkür Çok sağ olun. ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi gezdirdiniz. Buradaki yatırımınızı paylaştınız. Henüz burası 4 aylık bir işletme. Büyümeye devam ediyor. Ama şu anda dahi göz dolduran bir hal almış vaziyette. Hem kuruluş maliyetlerinin düşük olması hem 2 tane yanında tecrübeli abimizin bulunması. Elektrik, mekanik, inşaat. Bu tecrübenin birleşmesiyle bizim hayvancılık sektörümüze çok güzel bir örnek kazandırdıklarını düşünüyoruz. Sizlerle bunu paylaşmış olduk. İletişim bilgilerinden de Aydoğan Bey'e ve Arif Bey'e ulaşabilirsiniz. İnşaat projeleri konusunda da sizlere bilgi verecektir ve yardımcı olmaya da hazırlar. Onun da sözünü aldık. Bir başka programda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.